Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantaya çalışacağız. Çanta masada durunca görüntüsü çok belli değil ama kapak resminden nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Kolda gerçekten çok güzel duruyor. Yapımı oldukça kolay bir çanta. Trabzanlardan oluşuyor. Ben 200 zincirle başladım. Daha sonrasında kenar kısımlara bu şekilde kıvırmalar yaptım. Yani 20 trabzanım bu kısma gitti. Yine aynı şekilde 20 trabzanım da bu kısma gitmiş oldu. Eğer siz daha büyük ya da daha küçük bir çanta yapmak isterseniz başlarken 200 zincirle değil, mesela daha küçük yapacaksanız 180 zincirle ya da daha büyük yapacaksanız 220 zincirle başlayabilirsiniz. Çantamızın zincir sayısının 20 ve 20'nin katları olması gerekiyor. Bu şekilde sizlere çantamın ölçülerinden de bahsedeyim. 46 santim çantamın boyu oldu, eni oldu. 36 santim de boyu oldu. 450-500 gram arası kağıt ip kullandım. Ben çile halinde satılanlardan aldım. Örümü gerçekten diğerlerine göre daha kolay oluyor. 3,5 milim tığ kullandım. Siz ipinizin kalınlığına ya da inceliğine göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Çantamız bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantam için öncelikle 200 tane zincir çekiyorum. Zincirimi bu şekilde düzelterek düz durduğundan emin olarak sonuna kadar bu şekilde yürütüyorum. Yönünü kaybetmemek adına, çünkü dönmeler oluyor. Bu kısmı özellikle dikkat ederseniz işiniz daha kolay olacaktır. Daha sonrasında yoksa trabzan yaparken dönme yaşayıp daha sonrasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu şekilde evet, sona kadar geldim. Hemen bu noktada tığımı İlk çekmiş olduğum zincire batıyorum. Tek kanadına batıyorum. Altın düzgün durması için yukarıdaki ortadan hemen ipimi çekip bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum örgümde. Hemen yanındaki zincirime tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki zincirime batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki zincire batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki zincirime batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki zincirime batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak son zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Toplamda 200 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. 200 tane trabzanımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sonunda bakın bir tane bu şekilde zincirim kaldı. 200 zincir trabzanımı da buraya hemen yapıyorum. Şu şekilde bakın 200 tane trabzanımı tamamladım. Burada hemen ilk zincirimde sayıyorum demiştim. 2, 4, 6, 8 ve 10'uncuya şu şekilde işaretleyicimi taktım trabzanın üzerine. 2, 4, 6, 8 ve 10 saydım. 10'uncuya yine trabzanımı üzerine işaretleyicimi taktım. 2, 4, 6, 8 ve 10 saydım. 10. trabzanın üzerine yine işaretleyicimi taktım. 2, 4, 6, 8, 10 saydım. 10'uncunun üzerine yine işaretleyicimi taktım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 9 tane işaretleyicimi takıyorum. 10 tane sayıp 10'uncuya işaretleyicimi takıyorum. 9. işaretleyicimi taktıktan sonra 2, 4, 6, 8 ve 10
tane ikili trabzan sayıyorum. 10 ve 11. ikili trabzanın arasındaki boşluğa şu şekilde kırmızı ve farklı renkte bir işaretleyici takıyorum. Hemen buradan itibaren bakın işaretleyicimden sonrakini de sayarak 2, 4, 6, 8 ve 10 trabzan sayıyorum. 10. trabzanın üzerine yine işaretleyicimi takıyorum. Aynı işlemi bu tarafta da uyguluyorum. Kırmızımdan sonra yine 9 tane bu şekilde 10. trabzanın üzerine takmış olduğum işaretleyicim olmuş olacak. 9. işaretleyicimden sonra 10 tane ikili trabzanımı örüyorum. Evet, 10 ikili trabzanımı yaptım. Burada hemen üst sırama geçmeden önce şu şekilde iki ucunu birleştirerek düzlüğünden emin olarak örgümün ilk sırada biraz zor oluyor. O yüzden sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Düzlüğünden emin olarak olduktan sonra hemen 10 tane trabzan yapmıştım. Burada 2, 4, 6, 8 ve 10. Hemen ilk başta yapmış olduğum 3 tane zincirimin tepesine, üçüncüsüne tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Burada yine zincirimle trabzanımın arasındaki boşluğuma, şuradaki boşluğuma kırmızı işaretleyici yine takıyorum. Bu noktada birinci sıramı tamamlamış oluyorum ve örgümü şu şekilde ipimi kendime doğru çevirerek örgümü çeviriyorum. İpim bana doğru bakıyor, bakın. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine değil, yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan gelecek şekilde ilerliyorum. Sıra sonuma geliyorum. Başlangıçta ne yapmıştık? Zincirimizin tepesine battık. Kaydırmamızı yaptık. Ve örgümüzü ters çevirdik. Yine 3. sırada da aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar göstereyim sizlere şurada. Hemen. Şöyle. 2. sıramın sonuna da gelmiş olduğumu varsayıyorum. Hemen burada 3 tane zincirimin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Ve örgümü bu şekilde çeviriyorum. İpim bana doğru bakıyor. 1, 2 ve 3 zincir çekip örgüme devam ediyorum. Her sırada her başlangıcında aynı işlemi tekrarlıyorum. Her seferinde terse dönerek örüyorum. Trabzanlarıma devam ediyorum. Bu şekilde 200 trabzanımı yeter uzunluğa gelene kadar tamamlıyorum. Buradaki işaretleyicilerimi bu şekilde bırakıyorum. Evet, çantamda artık yeteri uzunluğa gelmiş oldum. Şu şekilde 25 sıra trabzan sırası ördüm. Ölçülerinden de bahsedeyim sizlere. Uzunluk ölçüsü 36 santim oldu. Hatta 35,5 bu kısma kadar ve eni de 57 santim olmuş oldu. Yeter uzunluğa ulaşmış oldum. Siz daha uzun bir çanta yapmak isterseniz, daha büyük bir çanta yapmak isterseniz uzunluğu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde daha küçük bir çanta yapmak isterseniz zinciri başlarken 20 ve katları olmak üzere. Yani biz 200 ile başlamıştık. Daha küçük yapmak isterseniz 180 ile başlayabilirsiniz. 160 ile ya da daha büyük yapmak isterseniz 220, 240 gibi ve zincir sayılarıyla devam edebilirsiniz. Hemen bu noktada başladığım kısma geldim. Burada tığım batıyorum. Evet. Hemen bu noktada 3 tane zincirimin tepesine tığım batıp bir kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip bu noktada ipimi kesiyorum. Kalan kısmını arkada gizleyeceğim. Hemen bakın, burada ilk başlarken kırmızı işaretleyici takmıştık kenarlara. Aynı hizada denk getirerek pembe işaretleyiciyi de olduğum yere kadar yürüttüm.
Aynı işlemi bu kısımda da devam ettirdim. Hemen buradan sonrasında şu şekilde yukarı kısma da taktım, devam ettirerek iki kırmızı işaretlere. Şimdi alt kısmının, bu başladığımız yerin dikişini yapıp çantamızın tabanını oluşturacağız. Dikişime başlamadan öncelikle bakın burada kenarda kırmızı işaretleyiciyle işaretlediğim yer vardı. Bunu hemen şu şekilde içe doğru, şöyle içe doğru katlıyorum. Buradaki ikinci işaretleyicim, kırmızıdan sonra ikinci ve karşısındaki ikinci işaretleyicimin denk geldiği yere denk getiriyorum. Aynı şekilde buradaki kırmızıyı da şöyle, bakın şu şekilde buraya denk gelecek şekilde katlıyorum. Şöyle. İki ucu birbirine denk gelmiş oldu. Bakın hemen bu noktadan şöyle denk getirecek şekilde bu şekilde katlıyorum. Hemen iç kısımdan bakın bu taraftaki ilke tığımı batıyorum ve yanındakine geçiyorum. Yanıcıdaki sık iğnemin, zincirimin altına, buradaki ikincisinin altına ve burada karşıda ikincisine, şöyle gözüküyor umarım, bakayım, evet, hemen karşısındaki ikinciye batıyorum, ipimi çekiyorum. Hemen bir geriye geliyorum. İlk baştakine, şuradan düğüm yaptığımız için orayı yapamamıştım. Karşısındakini ilklere, karşısındakine ve karşısındakine 4 taneyi birbirine bağlayarak dikişimi yapıyorum. Bu şekilde. Hemen buradan yine ikinciye tekrar batıyorum. Zaten dikmiştik. Evet. Hemen yanındakine geçiyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsam daha iyi görürsünüz. Hemen bakın buradan boşta kalan üçüncüye zincirimin aradaki, bakın aradakine, üçüncüsüne şöyle, karşısındakine ve karşısındakine batıyorum, ipimi çekiyorum ve biraz sıkılıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum, karşısındakine, karşısındakine ve karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Yanındakine, karşısındakine, karşısındakine ve karşısındakine. İpimi çekiyorum. Yanındaki, karşısındaki, karşısındaki ve karşısındaki. Yanındaki, karşısındaki, karşısındaki ve karşısındaki. Yanındaki, karşısındaki, karşısındaki ve karşısındaki. Yanındaki, karşısındaki, karşısındaki. Yanındaki, artık sonlara geldim. İşte karşısındaki,
karşısındaki, pardon, bir önceki sondan, evet, şurası, karşısındaki, karşısındaki ve karşısındaki. Hemen bu noktada sonunculara batıyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum artık, içindeki kırmızıyı. Hemen karşısındakilere bakın, sonda kalanlar bu şekilde gözüküyor ve son olarak karşısındakine batıp şurayı bir sıkılayım, karşısındakine batarak dikiyorum. Bundan sonrası artık biraz daha kolay. Hemen yanındakine ve karşısındakine batarak buradaki düğümümü de içeride yürütüyorum. Dikiyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde dikişimi tüm taban boyunca devam ettiriyorum. Bu şekilde devam ettiriyorum. En sonda yine aynı işlemi uyguluyorum. Şu şekilde kırmızıyı iç kısmı alıyorum. Bu şekilde birbirine bağlıyorum. Hatta şuradaki kırmızı işaretleyiciyi çıkarıp şöyle kaybetmemek için hemen hepsini birlikte alıyorum. Evet. Bu kısmı da yine bu şekilde bu taraftaki gibi dikiyorum. Aynı şekilde tabanı dikerek tamamlamış oluyorum. Daha sonrasında da buradaki şöyle yükseltmem gerekecek. Burayı diktikten sonra şuradaki işaretleyicim var. Bakın bunu da katlayarak aynı hizada, aynı şekilde katlayarak, yani 10 burada, 10 burada, 10 burada ve 10 burada bırakarak bu şekilde bastırarak şöyle şu şekilde bastırarak kat izi yaparak ütülüyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da aynı şekilde şöyle pembeyi ortaya alıyorum. Pembeyi ortaladıktan sonra 10 kenarda bırakacak şekilde ütülüyorum. Daha sonrasında da tabanı diktikten sonra ipimi koparıyorum ve askı kısmına geçiş yapıyorum. Evet, çantamın dikişlerini bu şekilde tamamladım. Ütüledim bu şekilde katlayarak uç kısmına. Bu ortadakinden itibaren 10 bu tarafta 10 bu tarafta saydım. İki ucuna bu şekilde işaretleyicimi taktım. Yine aynı diğer tarafta da aynı işlemi uyguladım. Bu şekilde iç kısımda birer pay oldu. Ütülerken hem bu kısımları hem de bu kısımları dıştan ütüleyerek sabitlemiş oldum. Artık askı yapımıza geçebiliriz. Bunun için yine köşe kısmına geliyorum. Burada işaretleyici taktım demiştim. Bunu çıkarıyorum. Bakın işaretleyici taktığım yerden ortadan hemen sağ tarafından şu şekilde ortaya takmıştık. Aradaki boşluğa 2, 4, 6, 8 ve 10 tane ikili trabzan sayıyorum. 10'uncunun içerisinden zincir yapmış olduğum ipimi geçiriyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine bir ikili trabzan. Zincirimle beraber 3 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu. Hemen yanındakine bir ikili trabzan, 4. Yanındakine 5, 6, 7, 8, 9
Ve 10. ikili trabzanımı yapıyorum. Bu noktada işaretleyicimi artık çıkarıyorum. İşaretleyicimden sonra da 10 ikili trabzan daha yapıyorum. Normal toplamda 20'ye tamamlamış oluyorum. Bakın zincirimin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan. Bu şekilde baştaki zincirimle beraber 20 tane ikili trabzana tamamlıyorum. 20 tane ikili trabzanımı tamamladıktan sonra 1, 2 ve 3 zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Bu noktada ipimi üzerine dolayıp dibindekine değil 3 tane zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Çünkü dibine değil, hemen yanındaki trabzanımın tepesine tığım batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp yandakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındakine bu şekilde 20 tane ikili trabzanımı yine bu sıramda da tamamlıyorum. Sıra sonuma geldim. Bir üst sıraya 3 tane yine buradaki gibi zincirle çıkıyorum. Örgümü çeviriyorum. 20 tane zincirimle beraber ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar 20 tane ikili trabzanımı tamamlıyorum. Çantanın askısını da tamamladım. Toplamda 40 sıra trabzan sırası örmüş oldum. Ölçüsünü de vereyim sizlere hemen. Noktadan şöyle düzlemem gerekiyor. ...62 santim askımın uzunluğu oldu. Askımı tamamlamış oldum. Artık askımın çantaya birleştirmesine geçebiliriz. 40 sıra trabzan sırası ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. İpimi bu noktada biraz uzun tutup kesiyorum. Hemen ipimi çekerek bir düğüm oluşturuyorum. Kısma iğnemi takıp dikişime başlıyorum. Evet, askımın düz olduğundan emin olduktan sonra hemen ipimi uzun kesmiştim. O kısma iğnemi geçirdim. Bakın burada hemen şöyle yapayım. İşaretleyicimden sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 tane trabzan sayıyorum. 10. trabzanıma arkadan öne doğru iğnemi batıyorum. İpimi çekiyorum ve aynı yere bu kısma tekrar batarak dikişimi yapıyorum ve karşısındaki trabzanın tepesine iğnemi batıp ikisinden birlikte çekip sıkılıyorum. Ben karşısındaki trabzanımın tepesine, karşısındaki çapraz trabzanımın tepesine iğnemi batıyorum, ipimi çekip dikişimi yapıyorum. Karşısındaki ve çaprazındaki. Karşısındaki ve çaprazındaki. Karşısındaki ve çaprazındaki. Bu şekilde bütün askım boyunca 20 tane trabzan boyunca, yani şu işaretleyicimden sonra da yine 2, 4, 6, 8 ve 10 tane trabzan sayıyorum. Bu kısma kadar askımın dikişini tamamlıyorum. Çantam artık hazırlanmış oluyor. Evet, askımı dikişini tamamladıktan sonra artık çantamı tamamen hazırlamış oldum. Çantamın ölçülerinden de son olarak bahsedeyim sizlere. Videonun başında da bahsediyorum. Olur da görmeyenler olursa videonun sonunda da yine bu katladıktan sonraki ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 46 santim eni oldu ve
6 santimde çantamın boyu oldu. Dediğim gibi daha küçük ya da daha büyük yapmak isterseniz videonun başında, videonun içeriğinde de sayılarımızın nasıl yapılacağından bahsediyor olacağım. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, yaptığınız çantaları bana göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum.